Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen, kat kat tel tel ayrılan peynirli poğaça tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına yarım paket yaş maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık süt, yarım bardak ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Malzemeleri güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra unu azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişebilir. Ben bu tarif için toplamda 6 bardak kadar un kullandım. 6 bardak kadar un kullandım. En son toparlarken 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını elime döktüm. Çok fazla un almaması için. Hamurumu toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra mutlaka 3-4 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar hamuru güzelce yoğurun. Videoyu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. 1 saat kadar dinlendirdim. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Eğer bu işlemi yapmazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamur toparladıktan sonra tezgaha alıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 12 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, katmer tarifleri, yufka tarifleri, çok sevilen, çok beğenilen baklava ve içli köfte tariflerine de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca birçok yöresel yemek tariflerine de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra eğer vaktiniz varsa bir 5-10 dakika kadar dinlendirebilirsiniz. Dinlendirdikten sonra elimle büyütüyorum. Pasta tabağından biraz daha küçük olacak şekilde büyüttüm. Bezeleri tek tek açtım. İçerisine oda ısısında yumuşamış olan tereyağından koyup elimle büyütüyorum. Birkaç taneyi yağladıktan sonra elimle büyütüyorum. Elimle büyüttükten sonra bir rulet yardımı ile kesiler atıyorum.
Daha sonra videoda görüldüğü gibi sarıp kenara bırakıyorum. Bir 10 dakika kadar da o şekilde dinlendirirseniz daha rahat bir şekilde şekillendirirsiniz. Ben hiç dinlendirme yapmadan devam ediyorum. Sararken çok sıkı sıkı sarmamaya dikkat edin. Yağın her yerine değmesine dikkat edin. Elimle biraz büyütüyorum. Daha sonra çok da sıkı olmayacak şekilde sardım. Sarma işlemini bitirdim. Bir 5 dakika kadar dinlendirdim. İç harcı olarak peynir kullanacağım. Dilediğiniz iç malzeme ile bu poğaçayı yapabilirsiniz. Elimle biraz büyütüyorum. Dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Hangi incelikte istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. İç harcını koyduktan sonra kapatıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Üzerlerine 2 adet yumurta sarısı kullanıyorum. Biraz sarısını bol bol kullandım. Önceden ısıtılmış 100 derecelik fırında bir 10 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Tepsi mayasından sonra fırını 170 dereceye ayarlayıp altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişiriyorum. Üzerine haşhaş, çörek otu, susam serpebilirsiniz. Ben biraz haşhaş serptim. Tepsi mayasını yaptıktan sonra pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı. Yumuşacık pamuk gibi oldular. En ufak bir hamurlaşma yok. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.